Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün pırasaları pişirmeden sadece 10 dakikanın içerisinde üstelik hazır yufkayla muhteşem bir gözleme tarifi paylaştım. Denediğiniz zaman eminim çok beğeneceksiniz ve pırasa sevenlerin favori tarifi olacaktır. Bunun garantisini veriyorum. Hatta pırasa sevmeyenler bile bu tarife bayılacak ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Tarifime başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 1 kilogram pırasa var. Öncelikle pırasaları bol suda 2-3 defa güzelce yıkadıktan sonra suyunun çekilmesini bekledim. Ardından bu şekilde küçük küçük doğruyorum. En önemli püf noktalarından bir tanesi mutlaka pırasaların küçük küçük doğranmış olması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Ne kadar çok küçük doğranırsa o kadar iyi olacaktır. Pırasaların tamamını doğradım. Böyle ince ince doğranmış olması gerekiyor. Ve şimdi hemen üstüne 1 yemek kaşığı silme, tuz ilavesi yaptım. Ve yaklaşık olarak 2-3 dakika boyunca ellerimle güzelce ovacağım. Bu işlem çok önemlidir. Hem hacmini almış olacağız hem de bu işlemi yaparken de pırasaları pişirmiş olacağız. Sadece artık bilek gücünüze göre bu süre değişebilir. 1,5 dakika veya 2 dakikada olabilir. Hatta 30 saniyenin içerisinde bile hemen bir forma sokabilirsiniz. Bunu göz kararı kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Ve böylelikle pırasanın da lezzetini ve besin değerini de kaybetmemiş olacağız. Eğer isterseniz bir tane küçük kuru soğan da doğrayabilirsiniz. Daha da zenginleştirebilirsiniz. Ben sadece pırasayla yaptım. Lorda kullanabilirsiniz. Bence ikinci veya üçüncü yapmalarınızda farklı malzemeler içine katarak da deneyebilirsiniz. Her şekilde çok güzel oluyor. Gerçekten de muhteşem bir tariftir. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ederim. Ellerinde olma işlemi 1,5 dakika sürdü. 1,5 dakikanın içerisinde pırasalar bu hale geldi. Şimdi hemen zeytinyağını hazırlıyorum. Yarım su bardağı zeytinyağını hemen bir tavaya alacağım ve güzelce ısınmasını bekleyeceğim. Dikkat edelim, zeytinyağını yakmayalım. Sadece çok iyi bir şekilde ısınmış olması yeterli olacaktır. Kızdırmış olduğum zeytinyağını hemen içerisine ilave edip güzelce karıştırdım ve şimdi hemen baharatlarını ilave edeceğim. 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığından az, yarım çay kaşığı diyebilirim. Kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber ilavesi yaptım. Artık tuz ilavesi yapmanıza gerek yoktur. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum ve artık iç harcı hazır. Bu iç harcını damak zevkinize göre siz zenginleştireceksiniz. İsterseniz lorda kullanabilirsiniz. Gerçekten de her haliyle muhteşem oluyor. Ben şimdi sadece tek bir malzemeyle yaptım. Dediğim gibi içine birçok şey de kullanabilirsiniz. Bu arada ben birçok yufkayı kapattım. Biraz sonra sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Hepsini bu şekilde bir tabağa aldım. Biraz sonra seri bir şekilde hepsini peş peşe pişireceğim.
Tabii ki de eğer imkanınız varsa yufkaları kapattıktan sonra hemen pişirip servis ederseniz sıcak sıcak daha da güzel olacaktır. Ancak ben tek kişi olduğum için öncelikle hızlı bir şekilde bu şekilde bir tabağa aldım yufkaları kapattıktan sonra. Biraz sonra hepsini seri bir şekilde pişireceğim. Eğer isterseniz sizler de bu şekilde yapabilirsiniz ama çok seri olmanız gerekiyor. Çünkü yufkaları kapattıktan sonra ne kadar çok hızlı davranıp hemen pişirirsek o kadar iyi olacaktır. Toplamda 6 tane yufka kullanacağım. Şimdi bir tane yufkayı ortadan ikiye bu şekilde kestim ve hemen 1,5 yemek kaşığı iç harcından bu şekilde tam ortasına kare olacak şekilde güzelce yayıyorum. Yine çok az bir çay kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yaptım. Bu şekilde yufkaların uçlarını kapattım ve yine çok az zeytinyağı ilavesi yaptım. Diğer uçlarını da bu şekilde kapatıp artık pişirilmesi için hazır hale getiriyorum. İşte yapımı bu kadar basit. Hemen şimdi bir tane daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Çok kolay bir şekilde hemen şipşak hazırlayabileceksiniz. İç harcı 6 tane yufka için tam gelecektir. Yani 1,5 yemek kaşığı iç harcı kullanacağız. Daha da fazla olmasın. Lütfen aynen bu şekilde hazırlayın. Kesinlikle bu pırasalar pişecektir. Çiğ kalmayacaktır ve gerçekten de çok lezzetli olacaktır. Tavaya bir miktar yağ aldım. Artık bundan sonrası ayçiçek yağıyla kızartacağız ama çok fazla yağ da olmayacak. Alt tarafı nar gibi kızardıktan sonra çok dikkatli bir şekilde çevirdim. Ve yine nar gibi oldu. Tekrardan çevirdim. Tamamen güzel pişene kadar birazcık da kabaracaktır. Ama kesinlikle çevirme esnasında yufkaları yırtmayalım. Nazik bir şekilde çevirelim. Bu önemlidir. Aksi halde kabarmaz. Ne kadar çok kabartarak pişirirsek o kadar lezzetli olacaktır. Tavadan her yufkayı aldıktan sonra yine tavaya bir miktar ayçiçek yağı ilave edip yeni yufkayı hemen pişirmek için koyuyorum. Ve alt tarafı güzelce kızardıktan sonra çeviriyorum. Ne kadar çok sık çevirirsek o kadar iyi olacaktır. Dediğim gibi çevirme esnasında kesinlikle yufkaları yırtmayalım. Ve artık pırasalı gözlemeler hazır. Burada şu anda 3 tanesi kayıp, dayanamayanlar oldu. Onlara hemen verdim. Ne kadar çok sıcak servis yaparsanız o kadar lezzetli olacaktır. Çıtır çıtır olacaktır. Ama bekledikçe çıtırlığını kaybedecektir. Bu önemlidir. Lütfen sıcak servis yapalım. Bu arada içindeki pırasalar kesinlikle pamuk gibi pişti. Hiçbir şekilde endişeniz olmasın. Aynen bu şekilde püf noktalara uyarsanız eminim sizler de böyle muhteşem bir sonuç alacaksınız ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır.
Ve artık bir videomun daha sonuna geldik. Bu tarif sıcak servis için uygundur. Lütfen deneyin, eminim pırasa sevenlerin yıldız tarifi olacaktır ve her zaman yapacağınız bir lezzet olacaktır. Bunu sizlere garantisini veriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bir videomu daha sonlandırıyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Bu arada sizlerden gelecek olan mesajları da sabırsızlıkla bekliyorum. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.